Camları açık bırakmak ya da balkonda kafes temizlemek gibi küçük ihmaller nedeniyle bazen kuşlarımızın evden kaçmasına sebep olabiliriz. Bu durum bazı kişiler tarafından özgürlüğe kavuşmak gibi yorumlansa da sonuç bu kadar iyimser değil. Çünkü evde beslediğimiz kuşlar dış dünyadaki ortama adapte değiller. Bu durum onların aç kalmasına, zorlu iklim koşullarına yenik düşmesine ve yırtıcı hayvanlara av olmasına neden olabilir. Bu nedenle kuşunuzu evden kaçırdıysanız elinizi çabuk tutmalısınız. Peki kuşunuz kaçtıysa onu nasıl bulacaksınız? İşte bu videoda kuşunuzu bulmak için atmanız gereken 7 adımı sizlerle paylaşacağım. Birinci aşama, kuş evde saklanıyorsa. Eğer kuşunuzun evden uçarak kaçtığını görmediyseniz, girebileceği koltuk altı, çekmece, perde arkaları gibi muhtemel yerleri hızlıca arayın. Evde bulamazsanız ya da kuşunuzun kaçtığını gördüyseniz bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. İkinci aşama ekipman hazırlığı. Evden ayrılmadan önce kuş sesi açabileceğiniz bir telefonu, kuşunuzun kafesini, ayrı bir kafes varsa kuşunuzun eşini, su sıkabileceğiniz bir sprey kutusunu ve tülbent benzeri bir örtüyü yanınıza alın. Üçüncü aşama bölge planlaması. Evde beslediğimiz kuşlar doğada yetişmedikleri için uçma yetenekleri çok kuvvetli değildir. Kısa bir mesafe uçarak dinlenirler ve ağaçtan ağaca uçarak uzaklaşırlar. Çevredeki ağaç, bina gibi yapıları ilk kez gördükleri için adaptasyon sorunu nedeniyle bilinçsiz olarak aynı yerde tur atarlar. Bu durum kuşumuzu bulmak için işimizi kolaylaştıracaktır. Kuşunuzun kaçtığı yönü biliyorsanız o yöne doğru 200'er metre arayla 1 kilometrelik alanda arama yapmalısınız. Kaçtığı yön konusunda bilginiz yoksa evinizin çevresinde 200 metre arayla daireler çizerek 1 kilometrelik alanı aramalısınız. Dördüncü aşama arama çalışması. Kuşunuz size alışkınsa ve ismini biliyorsa işiniz çok kolay. İsmini söylediğinizde size çağrı sesi gönderecektir. Alışkın değilse kuş sesi kullanma yoluna gidebilirsiniz. Kuşlar kendi türlerinden ses duyduklarında çağrı sesi göndererek uzaklığı tespit etmeye çalışırlar. Telefonunuzda kuşunuzun türüne uygun kuş sesi açarak planladığınız bölgeleri, ağaçları ve konabileceği diğer yerleri aramaya başlayın. Eğer kuşunuz yakın yerdeyse kuş seslerine karşılık verecektir. Arama çalışmaları sırasında kullanabileceğiniz kuş seslerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Beşinci aşama kuşun tespiti. Kuşunuzun olduğu yeri tespit ettiğinizde size alışkın ise yanınıza gelecektir. Tam olarak alışkın bir kuşunuz yoksa kafes yöntemini kullanabilirsiniz. Kuşlar zamanla kafeslerine alışırlar ve sahiplenirler. Kafesin kapısını açarak yukarıya doğru uzatın ve kuşunuzun görmesini sağlayın. Eğer kafesine alışkın ise yorgunluk etkisiyle bir an önce girmek isteyecektir. Kuşunuzun eşi varsa iki kafesi önlü arkalı yere koyun. Boş olan kafesin kapısı açık olsun. Kaçan kuş onu gördüğünde aşağı inecek ve aynı kafesi sanıp açık olan kapıdan içeri girecektir. Altıncı aşama sprey ve örtü yöntemi. Tam olarak size ya da kafese alışkın olmayan kuşlar kendiliğinden gelmezler. Bu durumda zoraki yöntemlere geçebilirsiniz. Yanınıza aldığınız sprey kutusu ile kuşunuzun tüylerine su sıkın. Suyun etkisiyle kanatları ağırlaşan kuşlar uçamazlar. Su sıkma işlemini yaparken aşağıda bir örtü açarak tutun. Kuş uçarak kaçmaya çalıştığında 1-2 metre sonra tuttuğunuz örtüye düşecektir. Eğer ağaç yüksek değilse tırmanarak ıslattığınız kuşunuzu tutabilirsiniz. Bu yöntem biraz riskli gibi görünse de kuşumuzun doğada aç kalıp ölme ya da yırtıcı hayvanlara av olma risklerine karşı daha iyimser. 7. aşama kuşunuz aradığınız bölgede yoksa. Tüm aramalara rağmen kuşunuzu bulamadıysanız bölgedeki bir eve girmesi, çevredeki insanlar tarafından yakalanması, ağaçtan ağaca uçarak çok fazla uzaklaşması, yabani canlılara av olması gibi ihtimallerden biri gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda kuşunuz için ilanlar hazırlamalısınız. Bir A4 kağıdına kuşunuzun belirgin resmini ekleyerek fiziksel özelliklerini, söylediği kelimeleri, kaybolduğu bölgeyi ve iletişim bilgilerinizi büyük puntolarla yazın. Hazırladığınız ilanları çoğaltarak çevredeki binalara, insanların çok geçtiği yerlere dağıtın. İlanlarınız için sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. Eğer gören ya da yakalayan kişiler size ulaşmak isterse bu ilanlardaki bilgilerden ulaşacaktır. Kuşunuz biri tarafından bulunmadıysa iklim koşulları, yabani hayvanlar, açlık ve susuzluk gibi faktörlerden dolayı doğada çok fazla tutunamayacaktır. Bu nedenle kuş beslerken bunları bilerek daha dikkatli olmaya çalışın. Kapı ve pencereler açıkken kuşunuzu salmayın. Kafes altı temizliğini korunaklı alanlarda yapmaya çalışın. Dikkatli olursanız olumsuz sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz de azalacaktır.
Bugünkü videoda kaçan kuşunuzu yakalamanız için yapmanız gerekenleri anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.